Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere sadece un, su ve tuz ile hazırlayabileceğiniz şöyle çıtır çıtır el açması bir börek tarifi hazırladım. Böreğimin hamurunu hazırlamakla hemen tarifime başlıyorum ve bunun için 3 bardak ılık suyu mutfak şefinin içerisine döküyorum. Bu tarifte 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Suyu ekledikten sonra içerisine bir dolu yemek kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ben börek tariflerimde genellikle böreklik un kullanıyorum. Çok amaçlı unu kullanmıyorum. Sizler de bu konuya dikkat ederseniz kolay açılabilen güzel börekleriniz olacaktır. İlk aşamada 6 su bardağı unu mutfak şefimin içerisine döküyorum ve cihazımı çalıştırıyorum. Daha sonra kıvamına göre tekrar un ilavesi yapacağım. Böreğimizin hamuru yumuşak kıvamlı olmayacak. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. İlk aşamada 6 su bardağı un koymuştum ve sonrasında tekrar bardakla un ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifte toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Ama her marka ve unun kalitesine göre alacağı su miktarı değişeceği için sizler de lütfen kontrollü olarak unu ekleyin. Mutfak şefimde toplamda 5 dakika boyunca yoğurmuş olduğum börek hamurum artık hazır. Hamur bu şekilde karıştırma aparatına sardığı zaman artık hamurumuzun kıvamı olmuş demektir. Şimdi tezgahımı güzelce unluyorum ve hamurumu şöyle tezgah üzerinde de biraz toparlıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurum orta sertlikte bir hamur, yumuşak kıvamlı bir hamur değil. Şimdi tezgah üzerinde toparlamış olduğum hamurumu bir hamur kesme kartıyla ortadan ikiye kesiyorum. Ve her bir kestiğim parçayı da kendi içinde onarlı bezelere ayıracağım. Yani bu ölçülerle toplamda 20 tane bezemiz olacak. Kesmiş olduğumuz her bezeyi aynı boyutta kesmeye özen gösterelim ve sonrasında bu şekilde yuvarlak bezeler oluşturalım ve sonrasında bir servis tabağına ya da bir tepsinin içerisine altını unlayarak 20 tane bezemizi dizelim. Sonrasında üzerine bir poşet kapatarak bu şekilde tezgah üzerinde 15 dakika bezelerimizi dinlendirelim. Böreğimin bezeleri kenarda dinlenirken ben de tereyağımı hazırlıyorum. Böreğim için toplamda 200 gram kadar tereyağı erittim. Eritmiş olduğum tereyağı derince bir kasenin içerisine alıyorum ve sonrasında içerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında bu yağlı karışımı biraz soğuması için kenarda bekletiyorum. Evet, bezelerim 15 dakika kadar kenarda dinlendi. Şimdi tezgahımın üzerine biraz unluyorum ve bir tane bezemi tezgahımın üzerine alarak elimle güzelce böyle üzerine bastırarak genişletiyorum. Ardından bir merdane yardımıyla bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu böreği hazırlarken sadece bu aşamada merdaneden faydalanıyoruz. Sonrasında hiçbir şekilde oklava kullanmadan pratik bir şekilde böreğimizi açıp hazırlıyoruz. Bezeleri açarken üzerlerini güzelce unlayalım ki kenara aldığımızda bezeler birbirlerine yapışmasın. Gördüğünüz gibi 20 tane bezemi tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi de bezelerimi tek tek yağlama işlemine geçeceğim. Bir tane bezemi tezgahımın üzerine aldım ve kenarda eritmiş olduğum tereyağlı karışımdan bir kaşık yardımıyla döküyorum. Sonrasında fırçayla böyle her yerine gelecek şekilde güzelce hamurumu yağlıyorum. Yağlamış olduğum bezemin üzerine diğer bezeyi alarak yerleştiriyorum. Bu aşamada sadece kenar kısımlarına böyle parmak uçlarımla bastırarak kapatıyorum. Orta kısımlarına hiçbir şekilde baskı uygulamıyorum. Bu şekilde kenar kısımlarını kapatalım ki içerisindeki yağlar akmasın. Bu arada yağlama işleminde yağı az kullanmayalım, bol miktarda kullanalım ve ardından bu şekilde yağlamış olduğum bezeleri genişçe bir tepsiye ikişerli olacak şekilde yerleştiriyorum ve üzerine de kesmiş olduğum bir buzdolabı poşetini yerleştiriyorum. Açtığımız 20 tane bezemiz bitene kadar gördüğünüz şekilde aralarını yağlayarak ikişerli olarak bezelerimizi hazırlıyoruz.
Bezeleri açarken her bir bezeyi aynı boyutta açarsanız bu aşamada zorluk yaşamazsınız ve aralarını yağlarken de çok az yağ kullanmayın. Bol miktarda yağlamaya dikkat edin. 20 tane bezem bitene kadar gördüğünüz gibi aralarını yağlayarak ikişerli gruplar halinde tepsiye bezelerimi diziyorum. Tüm bezeleri güzelce yağlayıp her bir kata da bu şekilde buzdolabı poşeti yerleştirdikten sonra bezelerimi buzdolabının alt kısmında yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Ben bugün böreğimi peynirli olarak hazırlayacağım. Biraz lor ve biraz da beyaz peyniri karıştırdım ve sonrasında incecik kıyılmış olan maydanozu içerisine ekliyorum. Lor peyniriniz tuzsuzsa bu aşamada içerisine biraz da tuz ilave edebilirsiniz. Hatta seviyorsanız ince kıyılmış soğan da çok güzel yakışıyor. Böreğimizin iç harcı bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi de yuvarlak bir börek tepsisini güzelce yağlıyorum. Ben bu tarifimde yaklaşık 40 santim boyutlarında bir tepsi kullandım. Tepsinin her yerini güzelce yağladıktan sonra buzdolabında yarım saat dinlenen bezelerimden bir tanesini alarak açma işlemine başlıyorum. Börek hamurumu şöyle elime alıp böyle parmak uçlarımla çekiştirerek önce biraz elimde açıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi böreklik un kullandığınızda hiçbir şekilde böreğinizde yırtılma meydana gelmiyor. Şöyle elimle genişletmiş olduğum hamurumu şimdi yağlamış olduğum tepsimin içerisine tam orta kısmına gelecek şekilde yerleştirdim ve ardından yine parmak uçlarımla bastırarak tepsi içerisinde hamurumu açıyorum. Bu böreği hazırlamak gerçekten çok pratik oluyor. İlk aşamada yağlama ve açma kısmı sizi oyalayabilir ama sonrasında çok pratik bir şekilde böreğimizi tepsimize açıp yerleştirmiş olacağız. İlk bezemi bu şekilde tepsi içerisinde genişleterek tepsi büyüklüğünde açtıktan sonra şimdi de üzerine eritilmiş tereyağımdan yine bol miktarda sürüyorum. Yine ara katlara da fazla miktarda tereyağlı karışımdan sürerseniz böreğinizde daha güzel kat kat olacaktır. Güzelce yağlamış olduğum böreğime şimdi diğer ikinci bezemi yerleştiriyorum ve gördüğünüz gibi yine parmak uçlarımla bastırarak tepsi içerisinde pratik bir şekilde böreğimi açmış oluyorum. Videomda da gördüğünüz gibi börek hamurunu zaten kenarlarından çekince hemen pratik bir şekilde büyüyor. Hiçbir şekilde sizi uğraştırmadan kolaylıkla elinizle çekiştirerek kenarlarından açabileceğiniz çok pratik el açması bir börek tarifi oluyor. Videomu tam da buraya kadar izlemişken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Böreğimizi 5 tane beze üst üste gelecek şekilde tepsi içerisinde açtıktan sonra 5. bezeden sonrasında iç harcımızı dökeceğiz. Peynirli karışımımı her yerine gelecek şekilde tepsimin içerisine yayıyorum. Ben bu börek tarifimde sadece orta katta iç harcını kullandım. Bu şekilde böreğimin iç harcını yaydıktan sonra tekrar kenardaki bezelerimi öncesinde elimde genişleterek sonrasında da tepsinin içerisine yerleştirerek açma işlemine devam ediyorum. Bu börek tarifi el açması börek yapamıyorum diyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği çok pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Tepsi içerisindeki börek hamurunu kenarlarından çekerek rahatlıkla büyütüp açabiliyorsunuz. Bu aşamada hiçbir şekilde oklava ya da merdane kullanmanıza gerek kalmıyor. Her börek hamurunu tepsiye yaydıktan sonra ara katları da yağlamayı unutmayalım lütfen. Hamuru şöyle kenarlarından çekiştirerek kolaylıkla böreğimi açmaya devam ediyorum ve kalan 5 tane bezemi de bu şekilde açarak tepsimin içerisine yerleştiriyorum.
Evet, tüm böreğimin bezelerini tepsi içerisinde açıp yerleştirdim. Son olarak bir spatula ya da bir bıçak yardımıyla videoda gördüğünüz şekilde kenar kısımlarını böyle altına gelecek şekilde katlıyorum. Böreğinizi dilerseniz benim de şu an yapacağım gibi bir gün öncesinde bu şekilde hazırlayarak sonrasında da üzerine buzdolabı poşeti ya da herhangi bir streç filmle sararak buzdolabında bekletip ertesi gün de pişirebilirsiniz. Ben bu böreği çocuğumun okulu için yapmıştım. Bu nedenle bir gün öncesinde hazırladım ve ertesi sabah pişireceğim. Sizler yaptığınız gün hemen pişirmek istiyorsanız bekletmeden direkt keserek de fırın içerisinde böreğinizi pişirebilirsiniz. Şimdi bir gün sonrasında bekleyen hamurumu kesme işlemine geçeceğim. Bir oklavadan faydalanarak bir bıçak yardımıyla güzelce böreğimi kare şeklinde dilimliyorum. Ben bu aşamada böreğimi kare kare dilimledim. Sizler dilerseniz üçgen şeklinde de dilimleyebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde ve dilediğiniz ebatlarda böreğinizi dilimledikten sonra son olarak üst kısmına da tereyağı süreceğiz. Tereyağını yine böreğin üst kısmına her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada yumurta kullanmanıza gerek yok. Sadece tereyağı sürerek de böreğinizin üzeri çok güzel bir şekilde kızarmış olacak. Ve artık böreğimiz fırına girmeye hazır. Ben fırınımı 180 derecede fanlı ayarda 5 dakika ısıttım ve sonrasında böreğimi fırınımın orta gözüne yerleştiriyorum. Bu tarz mayasız hamurlarda pişirme işlemi önemli. Bu şekilde üzeri kızarana kadar 180 derecede pişirdim. Sonrasında fanlı ayarı kapatarak alt üst ayarda fırınımı 170 dereceye indirerek toplamda 1 saat boyunca böreğimi pişirmeye devam ettim. Böreğiniz pişerken fırının derecesini yükseltmeyin. Aksi halde içi güzel pişmeyecektir. Ben ara ara da bu alt kısmının kızarması için tepsimi fırınımın altına yerleştirerek pişirmeye devam ettim ve toplamda 1 saat sonunda pişen böreğimi artık fırından çıkartıyorum. Böreğimizin son pişmiş hali de bu şekilde oluyor. Ben okula gönderdiğim için böyle keserek dilimleyerek size gösteremedim. Ama gayet güzel, çok da lezzetli bir börek tarifi oluyor. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.